комплекс розвідки артилерії. Kiev'in en turistik bölgelerinden bir tanesindeyiz şu anda. Podil olarak geçiyor bu bölge. Binalar, en tarihi dokunun olduğu yer Podil bölgesi. İkinci Dünya Savaşı'nda en büyük hasarı görmüş. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalımızın normal akışı dışına çıkıp sizlerle Ukrayna hakkında bir video paylaşmak istiyorum. Çok kısa zaman öncesine kadar yarışmalarda, sokakta birlikte dans ettiğimiz masum insanların bugün savaş şartlarında yaşadığını görmek beni çok üzüyor. Dünyanın her yerinde tabii ki savaş çok kötü bir şey ama özellikle gidip, görüp, vakit geçirip insanlarını tanıdığınız bir ülkenin bugünkü durumunu görmek insanı derinden etkiliyor. Ben de arşivimi karıştırırken 2018 yılında Kiev'de yaptığımız çekimleri buldum. O zamanlar bu kanalı yeni açmıştık ve yayınlama fırsatımız olmamış bu videoları. Bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Tamamen tesadüf eseri tam da 24 Ağustos'ta onların özgürlük ve bağımsızlık günlerini kutladıkları zaman Kiev'deydik. Meydanlarda, sokaklarda büyük geçiş törenleri, kutlamalar vardı. Bu videoda o görüntüleri de görebilirsiniz. Ayrıca yine bu videoyla bir ülkenin savaş sonrası renklerini nasıl kaybettiğini hepimize hatırlatmak istiyorum. Çünkü şu anda televizyonlarda, videolarda karanlık, gri bir Ukrayna görmeye alıştık ama aslında çok yakın bir zamanda ne kadar renkli bir şehirdi Kiev, sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Umarım Ukrayna ve şu anda savaş altında yaşamak durumunda olan bütün ülkeler en kısa zamanda huzura kavuşurlar ve dünyanın geleceği için barış dileyerek bu videomuza başlayalım. Büyük meydanı olan Özgürlük Meydanı'ndayız şu anda. Burası Maydan Nezalasnosti gibi bir okunuşu var. Doğru okunuşuna bakabilirsiniz. Burası 1991 yılında Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılma sırasında yapılan protestolara ve de 2004 yılında yapılan Turuncu Devrim'e ev sahipliği yapmış bir nokta. Dolayısıyla bayramlarda, özel günlerde de halk anıtının önünde toplanıyor. Özgürlük anıtı olarak geçiyor. 61 metrelik bir anıt uzanıyor arkamızda. Ağustos ayında bağımsızlık kutlamaları sırasında gelirseniz bu geçiş törenlerini izleyebilirsiniz. Hem halkın hem turistlerin oldukça ilgisini çekiyor tabii ki. Özgürlük Meydanı'nda noktalanıyor geçit. Orada da bando karşılıyor geçiş yapan araçları ve askerleri. Altın Kubbeli Saint Michel Kilisesi'nin hemen karşısındayım şu anda. Burada bulunduğum dönem özgürlük kutlamalarının, bağımsızlık günü kutlamalarının olduğu güne denk geldiği için etrafta bolca tank, top, asker ve benzeri öğeler görebiliyoruz. İlginç bir deneyim. En meşhur ve büyük cadde olan Kreshchatyk Caddesi'ni trafiğe kapatıp orada askerler, tanklar, toplar geçiş yapıyorlar. Halk da onları izliyor. Комплекс розвідки артилерії. Цей комплекс використовується для визначення координат вогневих позицій ворожої артилерії на великих відстанях. На параді комплексу проводиться батарея тактичних ракетних комплексів «Точка» 19-ї ракетної бригади. Цей комплекс призначений для ураження наземних засобів, розвідувально-ударних комплексів, пунктів управління аеродромів на відстані до 120 кілометрів. Перед трибуною батарея зенітних ракетних гарматних комплексів 2С6 Кудмуська. Ve karşınızda tüm ihtişamıyla Saint Michel Katedrali. Çan Kulesi'nin içinden, altındaki kapıdan geçerek içeriye girebiliyorsunuz. Evet, içeride çok konuşamadım. Arka bahçesinden de dolanalım. Bir kompleks aslında zamanında Sofya Katedrali dediğimiz yer. Etrafında kendi ufak surları olan, içerisinde fırını, yerleşim yeri, Çan Kulesi, surlarının kapısı olan bir yer. Evet arkadaşlar, şu anda Saint Sofia Katedrali'nin olduğu meydandayız. Ve de katedralin Çan Kulesi hemen arkamda.
kuleye çıkabiliyoruz. Beraber bakalım neler göreceğiz. Çan Kulesi'nin merdivenlerini tırmanmaya başladım. Ve ilk mola yerinde diyelim. Karşıma sanıyorum ki altın kubbeli Saint Michel Kilisesi çıktı. Onunla birlikte katedralin hemen önündeki meydanı görüyoruz. Eski binalarıyla ki manzarası şu anda başladı. Yukarı çıktığımızda daha da güzel olacağına eminim. Yukarı doğru devam edelim, yolumuz uzun. Evet arkadaşlar, en üst noktaya ulaşmak üzereyim. Biraz yorucu bir yolculuk, uyarmam gerekiyor. Değecek bir manzarayla karşılaşacağımı umuyorum. Sanıyorum Kiev'i en yüksek noktalardan görebildiğiniz bir yer. Evet, arkamda Kiev'in eski binaları. Hemen devam ediyorum. Bir başka pencereye geçiyorum. Ve oradan manzaraya bakıyoruz. Burası sanıyorum biraz daha yeni tarafını gösteriyor. Güneş parlıyor, biraz çok göremiyor olabilirsiniz ama kış bakışı Kiev'i seyredebileceğiniz güzel bir nokta. Ve evet, sonunda nehri de gördük. Arkamızda biraz uzakta ama maviliği görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dnipro Nehri hemen arkada uzanıyor. Orada da adalarda özellikle nehrin kenarına havuzlar yapılmış. Bazı beachler var, plajlar var. Orada da yazın denize girebiliyorsunuz. Yaz tatilinde olduğunuzda hissedebiliyorsunuz. Saint Sophia'daki yolculuğumuz burada bitiyor. Meydan görüntüsüyle ve uzaklardaki Dnipro Nehri ile veda edelim buradan. Kiev'e yazın geldiğiniz zaman yapabileceğiniz en güzel aktivitelerden bir tanesi de tabii ki Dnipro Nehri'nin kıyısına gelip buradaki beach club'lardan birine girmek ya da halk plajlarından birinde tabii ki tercih edebilirsiniz. Biz şu anda Bora Bora Beach Club isimli yerdeyiz. Hemen onun yanında halk plajını görüyorsunuz. Buradan ücretsiz bir şekilde girip nehre girebilirsiniz, yüzebilirsiniz. Nehir de oldukça temiz, biraz serin ama Kiev yazın gerçekten oldukça sıcak. O yüzden eminim ki girmek isteyeceksinizdir nehre. Bir diğer ilgimi çeken şey de burada jet ski kiralayabiliyorsunuz. Denizde alışkın olduğumuz bir şey ama nehirde bunu yapmak keyifli. Bu aktiviteyi de yapmayı deneyebilirsiniz. Yazın geldiğinizde nehri mutlaka ziyaret etmeniz gerekiyor diyerek nehir manzarasıyla bitiriyorum. Wow! Are you ready? Ready, set, go! Браво! И вот тут, когда тебя поднимают, смотри, тебя не поднимают, там швеллер. Вот ты что, руками от него или как? Evet, düşüncelerini alalım. Bayağı heyecanlıydı ya. Çok güzeldi ama. O işte 2 saniyelik heyecan. Hayır, geçmiş olsun. Kiev'in en turistik bölgelerinden bir tanesindeyiz şu anda. Podil olarak geçiyor bu bölge. Şu anda da Podil bölgesinin en ünlü ve en büyük meydanı Kontraktova Meydanı'ndayız. Hemen arkamda Ayla Podil'in biraz arkasında Petra heykeli var. Buranın merkezi diyebileceğimiz bir nokta zaten. Cumartesi günü biz geziyoruz burayı. Dolayısıyla pazarlar kurulmuş. Oradan alışveriş, hediyelik eşya vesaire alabilirsiniz. Alışveriş yapabilirsiniz.
Andriiski yokuşunu tırmanmaya başlıyoruz. Bu yokuş bizi St. Andrew Kilisesi'ne çıkaracak. Birazcık dik bir yokuş ama yolda oyalanabileceğiniz çok fazla market, yerel ürünler satan yerler var. Buralardan hem alışveriş yapabilirsiniz hem de yokuş tırmanırken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacağınız bir durum var. Buraya gelmek için Podil Meydanı'nda inip aslında orayı biraz gezip daha sonra yokuşu tırmanarak çıkabilirsiniz. Zaten arabayla çıkılmıyor. En sonunda da dediğim gibi buranın meşhur kiliselerinden St. Andrew'a ulaşacağız. Andriiski yokuşunu çıktıktan sonra sonunda St. Andrews Kilisesi'ne ulaştık. 20 grivine vererek kişi başı etrafındaki manzara terasında panoramik manzarayı inceleyebiliyorsunuz. Buradan Podil bölgesine çok güzel bir kuş bakışı görüntü var. Podil bölgesi zaten Kiev'in en eski mahallesi diye geçiyor. Dolayısıyla en tarihi, en güzel binalar, en tarihi dokunun olduğu yer Podil bölgesi. En güzel orayı gözlemleyeceğiniz yer de tepedeki bu kilisenin seyir terası. Sofya Katedrali'nin bahçesindeki konsere denk geldim. Size de biraz dinletelim. Burada sık sık böyle etkinlikler zaten oluyor. Gezinizden sonra burada çok keyifli bir dinlenme gerçekleştirebilirsiniz. Kiev Mariinski Sarayı'nın önündeyiz. Burası 1744 yılında Rus İmparatoriçesi Elizaveta Petrova zamanında verilen emirle birlikte yapılmaya başlanmış. Daha sonra tarih içerisinde yangınlar, savaşlar sırasında birçok hasar gördükten sonra 2. Dünya Savaşı'nda en büyük hasarı görmüş ve devamında neredeyse yeniden yapılmış denilebilir. 1980'lerde de son restorasyondan sonra günümüzdeki halini almış. Şu anda da Cumhurbaşkanı'nın resmi törenlerine ev sahipliği yapıyor. Hemen yanında da kendisiyle aynı ismi taşıyan güzel bir park var. Zaten Kiev tamamen parklarla kaplı bir şehir. Hatta Göte bununla ilgili içinde park olan şehir gördüm ama parkların içine kurulmuş şehri ilk defa görüyorum demiş. Gerçekten de birbirine çok yakın, büyük ve kocaman ağaçların olduğu çok güzel parklar var. Bunlardan bir tanesi de Mariinski Parkı. Kiev'deki turumuz devam ederken Zolota Vorota isimli altın kapının hemen karşısındayım. Burası 11. yüzyılda Kiev zamanında surlarla çevriliyken surların giriş kapısı. O dönemden günümüze kadar gelen nadir yapılardan bir tanesi. Dönemin etkileri sebebiyle birazcık Bizans mimarisini andıran tarihi kapı. Hemen yanında da çok tatlı mekanlar bulunuyor. Kapının önündeki rengarenk çiçeklerin olduğu teyzelerin standlarından bir şeyler alabilirsiniz. Buraya meydandan 10 dakikada yürüyebiliyorsunuz. Birazcık yokuş yukarı ama çıktığınızda serin güzel bir yer sizi bekliyor olacak. Evet, Kiev'in meşhur noktalarından bir tanesi Arena City'nin karşısındayız şu anda. İçeri doğru gireceğiz birazdan. Burası birazcık gece hayatıyla, clublarıyla meşhur bir yer. Onun dışında buranın en önemli barlarından biri olan Sky Bar da bunun içindeymiş.
Aynı zamanda da pazar gibi bir yermiş, evet. Değişik. Hepsi bir arada. Biraz gezelim bakalım. Evet, her yerde meyve var. Şimdi buradan çıkıp barların olduğu tarafa doğru geçelim. Şimdi gireceğimiz yerde barların olduğu yer. Evet, dışı arenaya benzemesi de içi gerçekten oldukça arenaya benzeyen bir mekan. Men's club'lar, karaoke club'lar, restoranlar var etrafta. Gece hayatının kalbi diyebileceğimiz bir nokta. Kiev'in en meşhur caddesi olan Krishal Caddesi'ndeyiz şu anda. Bunu söylemek ismi çok zor, bilmiyorum doğru söylüyor muyum? Caddesine yürümeye devam ediyoruz. Hemen arkamda Zoom denilen buranın en meşhur alışveriş merkezlerinden bir tanesi var. Burayı boyuna gibi düşünebilirsiniz. İçinde farklı markalar ve farklı mağazalar var. Ama tabii alışveriş yapmak için en pahalı noktalardan bir tanesi. Evet, Zoom'un içerisine giriyoruz. Neden olduğunu anlamadığım bir çift kapıdan geçiş var. You can take the